Yapay Zeka'da bu haftadan herkese merhaba. 3. sezon 2. bölümden. Gömlekli olarak karşınızdayız. Aynen, bu sefer ben de gömleğimi giymeyi unutmadım. Yaz sezonunun ilk çift gömlekli Çift bölümü oldu. gömleklisi. Evet, yapay zeka gündemi çok yoğun bir haftayı geride bıraktı. Apple'ın makyaj yapan lansmanını izledik. WWDC 2025'ini izledik. Hayatımda en çok sıkıldığım Apple etkinliği diyebilirim. Çok kötüydü. Yani hem canım sıkıldı hem içim sıkıldı. İçiniz- Yani likit ekran, hani likit bir arayüzün bu kadar anlatıldığı, saatlerce anlatıldığı, surata bak ne kadar kötü bakıyor. Liquid Class'ta bu Windows'ta Aero ara birim olarak vardı zaten. Yani blur efekti bilmem ne. Yani saatlerce anlatılacak bir olay değil. Yapay zeka ile ilgili çok beklenti vardı. Herkes bir şeyler artık yapar Apple diyordu. Ve saniyeler içerisinde 75 milyar dolarlık bir hisse senedi düşüşü yaşadı Apple. Tabii ki bu sonradan toparlandı ama gerçekten hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Apple hala daha böyle tasarımla güzel hayatının içerisinde iyi entegre ettik falanla idare etmeye çalışıyor. Vision Pro ile ilgili yatırımına devam etmeye çalışıyor. Ama bence arabada yaptığı gibi o işi de bir an evvel paketlemeli. Tabii ki güzel bir şey var yapmak istediği. Kapalı o devre olarak yapay zekayı telefonda, tablette, bilgisayarda çalıştırmak istiyor. Bu güzel bir şey, hani güvenlik ve gizlilik anlamında. Ancak genele baktığımızda çok vasat durumda. OpenAI'da Siri'ye bir şey soruyorsun, o gidiyor OpenAI, abi bu böyle diyorlar, ne diyeyim ben ona diyor. Yani şimdi örneği vermişlerdi. Apple is the new IBM. IBM'in de Ah, o kadar devken ufalması falan, ya bir kısmını Lenovo'ya satması. Ya bu arada Nokia diye bir marka vardı, Nokia. HTC diye bir marka vardı. Hani bu anlamda dev markaların, Sony cep telefonu vardı mesela bir zamanlar. Ericsson çekildi. Sony Ericsson oldular. Bir şekilde Evet. idare etmeye çalıştılar ama baktığımızda Apple pek parlak durumda değil. BlackBerry BlackBerry tabii. yani BlackBerry hayatta bir şey olmaz dediğin evet. bir sürü marka çok hızlı kan kayıplarıyla ya küçüldü ya yok oldu. Apple o kadar tabii kolay lokma değil bu anlamda. Ama Apple içerisindeki yapının biraz değişmesi gerektiğini sinyallerini Tim Cook veriyor bence. utanmadan çıkmış oraya gene. Ya utanmadan demiyorum, adam o kadar. Yani adam baktığı taraftan yapabildiğini yapıyor. Hissedarlar geçen senenin verilerinden dolayı çok mutlu, çok güzel karlılık açıkladılar. Ama asıl 2026'da açıklanacak rakamlar ve 2027'de açıklanacak rakamlar çok daha belirleyici olacak Apple'ın geleceği açısından. Baktığımızda bir protesto vardı mesela Apple lansmanı sırasında, fiziksel lansmanı yapıldığı yerde. Kısa bir saniye. Göçmenler orada da bir ortaya çıktı. Bayağı hatta böyle gerginlik yarattı ama güzel kamufle etti Apple tabii ki olayı. Ama zaten odağımız o değil bizim. Baktığımızda şöyle küçük bir video yaptık. Bu makyajlamayla alakalı. Yani makyajlar iOS, macOS ve işte bütün OS'ları, TV OS'ların hepsini 26 olarak yaptı. Mesela normalde 19. Aldığım notu girelim mi? Girmeyelim hadi. Yo, Apple'dan yine cılız Hayır, AI'msılar. üstte var ya ara birimle ilgili. Ara benim tam bir Çin pavyonu. Çin pavyonu demişiz. Rengarenk. Aynen. Yani renkler böyle işte tasarımsal şeyler aslında bahsettikleri ve öyle atla deve şeyler değil. Okunmuyor. Ben mesela hiçbir zaman o tip şeyler, biliyorsun Android'de satılır, öyle Evet. temalar vardı. Ben hiçbirini sevmem, o tek düze görüntüde hiçbir şeyin bir şeyden ayrılmadığı bir arayüz. Bilemiyorum yani ne kafayla, nasıl bir ruh haliyle ürettiler bunları. Umarız Apple bu gittiği yoldan döner ve düzgün bir yola kendini sokar. İyi de bir ekip toplar diye düşünüyorum. Top ekip var. Ekibin şeyi şu. 2 numaraya almışız onu. Yapay zeka araştırmacıları Apple'ın istihdam ettiği araştırma yapmışlar. Dediklerine göre AI'ın çok büyütülecek bir tarafı yok. Hele reasoning yaptığını söyleyen işte DeepSeek, O3 vesaire falan, Gemini'deki aslında reasoning yapamıyorlar. Onların reasoning dedikleri şey karmaşık bir algoritma falan. Aklıma hep şu sahne geliyor. Bu I, Robot filmi vardır. Çok başarılıdır. Orada bir sahne var. Will Smith robota soruyor. Sen insanlığın bütün o verisi olmasaydı, sana yüklenmeseydi, eğitilmeseydi sen bunları bilemezdin diyor. Robota dönüyor. Peki ya sen diyor. Yani
Bunlar hep gerçek. Evet, bu Apple'ın lansmanı ile ilgili VO3'e hazırlattırdığımız güzel bir videomuz var. Hemen bir 8 saniye onu izliyoruz. Yaptık makyajımızı. Ama bir yıl idare eder mi ben de bilmiyorum evladım. Evet, gördüğünüz gibi yaşlı Apple teyze makyajını yapmış. Biz de az değiliz ama. Gönderme çok ironik bir video. Ben Apple'ı seven bir adamım ama dediğim gibi üzülüyorum bu duruma. Apple'ın daha iyilerini yapabileceğine inanıyorum. En azından inanmaya devam etmek istiyorum diyelim. Şimdi VO3 pahalı geldi. Bunun kırpılmışı var dediler. Kırpılmışı var. Normalde $200 pakette işte toplamda 85 tane falan üretiyor. Tanesi $3,5 geliyor. Hep biz isyan ettik. Bize verilen şeyleri denedik hemen. O kredi biter. Ondan sonra bir daha elimizi sürmedik. Tabii dünyada böyle oldu. Yani bizden daha da kötü ekonomi var mı? Bizden daha kötü ekonomi vardır herhalde. Bir iki tane Bir daha az bir vardır. şey Yani vardır. dünyanın dibini sıyırdığın yerlerde Az vardır. bir şey vardır. Ciddi anlamda bu işten para kazanmak isteyen kreatifler falan itiraz etti. Çok pahalı geldi. Daha özellikleri kırpılmış, kalitesi düşürülmüş ekonomik versiyonunu piyasaya sürdüler. 1/5 fiyatına. Normalde yüksek kalitede 100 kredi tüketirken bunda Flow 20 içinden kredi. VO3 Fest diye bir model geldi. Kullanmanızı öneririz. Yani internet için, sosyal medya için vesaire içerik yapıyorsanız kurtaracaktır ama ciddi bir sunum, bir Profesyonel bir iş yapıyorsanız yok. tabii. Belli ediyor farkını. Sosyal medyada falan yeterli. Kurtarır, sosyal medyada Ama kurtarır. broadcast işlerde Flow yeterli içinden değil. kullanın 1/5 fiyatına böyle bir versiyonda geldi. Evet, bu arada şöyle bir şey var. Bu sektörün bence çok evrildiği bir kırılma anını yaşıyoruz aslında. Hatta bizim sabah Murat'la telefonda konuştuk biz. Murat'ın kardeşi Türkiye'nin en iyi After Effects'çilerinden biri Berat Kızılmaz. Anlatmıştın evet. Çok iyi olduğunu biliyorum. Şimdi mesela onunla ilgili hani Berat'ın yaptığı işlerin hepsini artık birçok insan yapabiliyor. Burada ama farkı şöyle söylemek lazım. Hani mesela bir müzisyen Suno'da müzik yaparken çok daha verimli kullanabilir. İşte şuradan majör 5'le majör D, majör gir bilmem ne yap. Ondan sonra işte notaları çok daha hakim olduğu için nerede neyi isteyeceğini daha iyi biliyor. Şimdi görsel tarafa da baktığımızda iyi bir After Effects'çi Yok tabii ki. bu yapay zekayı çok daha verimli kullanabilir. Ya da iyi bir yönetmen, iyi bir görüntü yönetmeni yapay zekadan neyi nasıl isteyeceğini çok daha iyi bildiği için doğru sonucu alabilir. Yani Dolayısıyla meslek bu şekilde evriliyor. Hollywood'un bence arka planında şu anda müthiş bir çalışma var. Çünkü bizim bu gördüğümüzün ötesinde versiyonları kullanıyor onlar. Çünkü oraya açtılar, bazı anlaşmalar yapıldı biliyorsun. Dolayısıyla yakın zamanda artık tamamen masa başı üretilmiş filmler, kısa filmler ve bunların festivallerini göreceğiz bence. yani kaçış yok ama iyi bir After'cı, iyi bir 3D'ci yapay zeka desteği de alarak her zaman bir adım önde Bence olacaktır. yapay zekanın beşiği olarak Datça'da böyle şeyler yapmalıyız Osman. Mesela. Teknoloji ve yapay zekanın beşiği Datça. Şimdi mesela Cannes Film Festivali var. Normal sinema kameralarıyla çekilmiş filmler yayınlanıyor. Datça'da yapay zeka filmleri festivali yapalım. Yapalım, sunalım ilgili kurumlara. Mesela düşünsene, burada böyle bir festival olsa, bütün dünyadan yapay zeka meraklıları gelse, kırmızı halı sersek, orada laptoplar yürüse, çünkü insanlar olmayacağı için. Ya sadece yönetmenler, görüntü yönetmenleri ya da işte senaristler gelir. Ya da oyuncular da aslında oyun vermeyi de iyi bildikleri için onlar da daha iyi oynatabilir. Yani işte yapay zeka kullanılarak hazırlanmış filmler festivali. Olmaz mı? Devlet buna bir şey yapması lazımdır. Fikir Evet. bizden, destek sizden o zaman. Yani şeytan bu deyip geçmesinler de bunlarla yapılmaz. Oraya dörde hemen ben kısacık şey yapayım. O sallamadı. Evet. Evet, dinliyoruz. Evet, Hicksfield, evet. Abi kaynak bulsak çok güzel oluyor. Daha önce sinema festivalleri burada yaptık. Çok da güzel oluyordu ama Ama bu yeni bir şey ya. Bu Belki yeni bir bir şey. heyecan yaratabilir diye. şöyle sinema festivallerinde Ben Nuri Bey'le bir konuşacağım. Turizm zamanında Turizm Bakanlığı destek veriyordu gayet güzel. Ciddi bütçeler sağlıyordu bize. Çok iyi isimleri getirdik. Amfiteyatronun dışında bütün Datça Taki. Yarımada'dan tanıdık. Ta ki gezi olayları patladı. Gezi olayları sırasında amfiteyatroda zamanın Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay yuhalandı. Ertesi gün bütün ödenekler iptal edildi. Siyasi kısmına girmiyorum. Olay bu şekilde cereyan etmişti. Olan bu. Olan bu. Yeniden onu canlandırabilir miyiz? Devletimiz, bakanımız nasıl bakar?
bakmasını isterim. Buradan her türlü şeyini tecrübemizle sağlarız yapısını ama Marmaris'te Nuri Bey var, turizm müdürü. Çok bu işlere meraklı bu arada. Yapay zeka ile ilgili çok güzel çalışmaları da var. Sürekli sohbet de ediyoruz biz onunla. Telefonlaşıyoruz, yazışıyoruz, ediyoruz. O konuyu onunla da konuşalım bence. İlgisini çekecektir. Marmaris kaymakamımızın, Datça kaymakamımızın desteklerini de belki alırız. Ne malum. çok güzel olur yani niyetlenirse ben onun şeyini lojistiğin planlamasını her şeyini bir şekilde Zaten tecrübem var. çok tecrübem var o konuda. Aynen Çok öyle. yani Ben de duyurusunda her zaman yardımcı yüzlerce olurum. binlerce kişi, mesela Uluslararası Halk Dansları Festivali yaptık. Yani dünyanın her yerinden yüzlerce dansçı geliyordu falan. İşin zorluklarını da biliyorum. Nasıl çözüleceğini de biliyorum ama tabii bu bütçe olmadan olmaz. Pere lazım. Pere lazım yani. Evet, Higgsfield. Higgsfield, Notebook LM ve Higgsfield söylemeden geçmiyoruz. Notebook LM ile ilgili güzel bir şey düştü. Onu hemen sonunda Higgsfield'ı anlattıktan sonra sıkıştırayım. Higgsfield'a dudak senkronu geldi. Gayet başarılı konuşuyor. Ama İngilizce de başarılı, onu söyleyeyim. Birden fazla sahneyi birleştirip dudak senkronu yapabiliyorsunuz. Akabinde Dün çok yeni bir şey düştü. Hemen Ozan sağ olsun çekti hemen bize kalmadan. Flux'la anlaştılar. Flux'ın son versiyonuyla. Karakter tutarlılığı geldi. Sahnelerde aynı karakteri ya da yüklediğiniz görseli kullanarak birden fazla karakter tutarlılığı da yapıyor. Ve efektleri aynı şekilde uygulatıyorsunuz. Yani komple film yapmaya çok az kaldı. Tabii maliyeti var. tabii. Yani $9 en giriş paketi. Ama ciddi baktığında işlerde hani 100 artıyor. milyon, 150 milyon dolara mal olan filmlere bakarsan Ama reklam dünyası için falan kullanılabilir tabii ki. Kısa filmlerde falan yapılabilir. gayet Yakında kullanılabilir. hepsi olacak gibi görünüyor. Notebook LM'in hesabını takip ediyorum. Twitter'da gayet güzel, sempatik yürütülen bir hesapları var. Birkaç şey müjdesini verdiler. Gelmesini bekliyoruz. Bir tanesi API desteği. Öyle olsa kendi uygulamalarınıza, Entegre her şey edebileceksiniz. sitenize entegre edebilirsiniz. Çok güzel olur. Aksan desteği. Dillerin şeyde çünkü VO'da var ya mesela evet. yayınladık Apple'daki şeyde başka Teyze. versiyon çok tertemiz. Oradaki kişiye tipe göre memleketine göre aksan uyguluyor. YouTube'dan çünkü çekiyor datayı. Bu aksan desteğini Eleven Labs da getirdi. Pardon, emotion desteğini getirdi. Yanlış söylemeyeyim. Duygu girebiliyorsunuz. Aha. Heyecanlı, üzgün falan gibi şeyler giriyorsunuz. Minik keyword'ler giriyorsunuz. Eleven Labs da ona göre üretiyor sesleri. 3 versiyonda çok başarılı. Notebook LM'in vaatlerine bir tanesi, API desteği bir tanesi, aksan desteği podcast'te. Sıkı tutunun, bu söyleyeceğim hakikaten enteresan. Podcast üretir gibi sizin içeriğinizi özetleyip videosunu üretmeyi vaat ediyor. Maliyeti ne kadar olur? Free'ye koyarlar mı bilmiyorum. Ama bu gelirse yüklediğiniz belgeleri ya da işte içerikleri, siteleri neyse Video tarayıp olarak size özet seyredeceğiz. çıkarıyor ve sonra arkada size videosunu üretiyor. Muhtemelen Flow ve VO'yu kullanacaktır. Tabii. Ücretsiz versiyonda kısıtlı olabilir. Ama Peki Türkçe desteğinden bahsediyorlar mı hiç? Türkçe desteği var, şu anda geldi zaten. Hayır, bu dediği videonun. Seste varsa videoda da olur abi. VO cayır cayır Türkçeyi yapıyor yani. Doğru, o da var. Aynı Hiç- altyapıyı aynı oradan kullandırırsa çekecektir. olur. Hiç sıkıntı olmaz ama fiyatlı olur tahmin ediyorum. Benim hayalim 2 tane yapay zekanın ürettiği tip, bir de ben oturmuş video yapıyoruz. O Düşünsene. seneye yaparız gibi geliyor bana. Tırlatırız abi, böyle hani yavaş yavaş bizi deli demeye başlarlar burada. Bunlar yanında biri varmış gibi konuşuyorsun. Konuşuyorsun, orada cevap veriyor falan. Ama Kulaklıkta bize sesi geliyormuş mesela. Biz onu duyuyormuşuz. Görüntüsü var. Videoda da çekimde olmayacağı için tuhaf şeyler olabilir. Evet, insanlığın tüm verisinin %90'ı yapay zekanın patlamasıyla son 2 yılda üretildi. IBM ve diğer teknoloji liderleri tarafından sıkça belirtilen bu stat, bulut bilgisayar, akıllı telefon, IoT ve sosyal medya çağında veri üretiminin nasıl patladığını vurguluyor. Her saniye fotoğraflar, videolar, e-postalar, GPS pingleri, TikTok videoları ve daha fazlası büyük hacimler üretiyoruz. Şu anda düşünebiliyor musunuz? Yani son 2 yılda binlerce yıllık insanlık tarihinden çok şey ürettik. veri yığın halinde ama anlamlı mı? Zaten esas sıkıntı orada. Yani Zaten bunu anlamlandıran ekmek yiyor. evet, o rafine edilmesi oradaki şeyin, o diyor ya, data bir petrol, artık yeni petrol, her seferinde söylüyoruz. Veri çok değerli ama veriyi süzüp malumatı bilgiye dönüştürmek, anlamlandırmak. Çünkü dedin ya işte oradaki aralarındaki sinyaller vesaire de veri Tabii. sonuçta. Pingler vesaire. Bir sürü cache'ler var mesela, boş Cache'ler, veriler, evet. hani Aynı silinebilir şekilde. veriler. O sentetik veriler ondan sonra. Aynen Biz öyle. yaptığımız her sorgudaki cevap vermesi bir veri. Ama bu verinin bizim için anlamı, önemi, işlenebilirliği kısmı. Filtrelenip damıtıldıktan sonra çıkan kısım işte algoritmalarla daha verimli hale getirilip yapay zekaya da böyle bu rafine bilgiyle eğitmek gerekiyor. Ama hızlı üretiyoruz ve tüketiyoruz. Öyle bir durumumuz var. Ölü internet teorisi var ya, internetin büyük kısmı ölüdür, yapaydır, Aynen. gerçek data değildir diye. Çöptür. Çöptür.
bu çöpün arıtılacağı da yok ki. Her gün üstüne yenileri de ekleniyor. Ha şöyle, klasik usul Google Hayır. Chrome üzerinden browse etmek yerine yapay zeka üzerinden işlenmesi demek o çöpün birikmesi. SEO'cuların özellikle Evet. çok biriktirdiği bir şeydir. Ama bu da şu hani şey de değil ki yani mesela çöpü biriktirirsin 100 yıl 200 yıl sonra belki bir fosil yakıta dönüşebilir. Bunda da o da olmayacak. Ne olacak? 0-1'ler çöplüğü. Yani evet. Enteresan. Evet 6'yı sen söyle. 6 Nvidia gene yapacağını yaptı. Neuralink omurgası diye bir şey oluşturdu. Super Highway. Computex Otoban. 2025'te Jensen Huang abimiz Nvidia Link Spine yani 5000 tam yerleşmiş koaksiyel kablo aracılığıyla saniyede 130 terabaytlık band genişliğine genişliği. çıkıyor. Bu internetin normaldeki band genişliğinden yüksek. Toplamında. Yani toplamından yüksek bir şey yapıyor. Çok detaylı bir konu. Bu laboratuvar ortamında Laboratuvar yapılmış ortamında aslında yani biz yapılmış. bunu yapabildik Ama diyor. şöyle bitiriyor kendisi sunumunu. AI era yapay zeka çağı gelmiyor o burada ve kablolu demiş. Enteresan olarak. Yani çünkü kablosuzun belli limitleri var. Verimi belli. Verimi belli. Gene kabloya dönüyoruz klasiğe ve adam tek bir sistemle kendi üretmiş olduğu şeyle şovda gösteriyor. Bütün internetten daha hızlı bir şey yapmış. Nereden vuracağı belli olmuyor hakikaten, Hakikaten yani. adamlar çalışıyor abi yani. Adamlar çalışıyor. Müthiş yani. Evet 7 de Şimdi- sende. Bu da enteresan. Yani gerçek ve yapayın bulanıklaştığı noktada yapay zeka fotoğrafları yarışmasına gerçek fotoğrafla katılıyor abi. Abinin ismini de yazmıştık buraya. Miles Estray. Miles Estray bir flamingo fotoğrafı. Flamingo One diye yapay zeka kategorisinde birinci, jüri ödüllerinde üçüncü olmuş. Sonra fark ediyorlar bu gerçek fotoğrafmış ya falan diye. Bu benzeri daha önce yaşandı. Evet. Gerçek illüstrasyon, pardon gerçek Fotoğraf- sanat eseri fotoğraf şeyine Yapay yapay zeka zeka birinci oldu. olmuştu. Büyük olay olmuştu falan. Bu da tam tersi. Edebiyat yarışmasında benzer bir şey yaşanmıştı. Şimdi gerçek fotoğrafla yapayın arasına girip birinci oluyor. Yani bulanıklık diyoruz ya, gerçeğin Artık iç bulanıklığı. içe geçmeye Bu başladı. yapay zeka teyidi kendi başına bir alan olmak durumunda. Sen o röportaj çok değerliydi. Cansu Canca ile yaptığım ben geçen Karşıdan seyrettim canlı olarak tabii. Evet, Girmedim evet. o ekranda. İkiniz çok güzel yani Ama sohbet. Cansu'yla sabah da yazıştık. Devam edeceğiz kışında. İyi olur. Ona şey dedim, çalıştığın üniversitenin kampüsünde bahçeden yap dedi. Karlı bir şey olur, Boston görüntüsü olur dedi. Ben de güneşli bir Datça ile canlı bağlanırım sana dedim. Biraz canı sıkıldı tabii Yani ama yapacağız. Yapay zeka etiği konusu hakikaten önemli ve bu alandaki çok yetkin bir ismin kendi firmasında kurarak Türkiye'den çıkması ve Datça'da tatil yapıyor olması bizim için güzel Datça'da bir şey. evleri var zaten. Evet, Yani bizim için güzel bir şey. Çok büyük bir sürprizdi. Çok başarılı bir röportaj yapıldı. Hakikaten bence patlaması gerekirdi ama ülkemizde Yo bence şey değil. Yani ulaşılması gereken kitleye ulaştığını Ulaşıyorsa düşünüyorum yeter ben. diyorsun. Yani bu yayınlar zaten öyle spesifik yayınlar Evet. olduğu için ilgisi merakı olanlara gidiyor. Gerçekten ilginize de teşekkür ederiz. Hazır elinizdeymişken hype'a basın. Hype olmasın. deyip Yani bu fotoğraf yarışmasında bile işin etiği tartışılıyor şu anda. her şeyde Adamı var. fark edilir fark etmez yarışmadan banlamışlar, ödülleri geri almışlar falan. Gerçek fotoğrafmış bu diyerekten. Yani. Şimdi Flux'ın da mesela bu en son şeyiyle, Mystic'le, Midjourney'de olsun hepsi aşağı yukarı o gerçeklik seviyesine çıktı. Yani. Tabii. O Bayağı güzel bayağı şeyler iyi yapılıyor. işler çıkıyor. Hakikaten biz sürekli denemeler yapıyoruz. Hani işin nereye gittiğini güncel takip edelim diye etkileyici. Şimdi Microsoft CEO'su Satya Nadella dedi ki ChatGPT her kullanımda Microsoft'un para kazandığı doğrudur dedi. Doğrudur. Çünkü Azure sunucuları üzerinde taşımaya başladılar biliyorsunuz. Daha önce haberini biz bunun vermiştik. Oradaki sunucuyu kullanmaları üzerinden de yatırdıkları parayı da bir taraftan geri almaya çalışıyorlar. Üstelik kendi altyapıları yani Microsoft'a, Copilot'a müthiş bir altyapı sağlamış olmasına rağmen bir de ekstra bir Azure'dan götürmeleri çok güzel. Şimdi bu Azure haberinin hemen arkasına şeyi de ekleyelim. Amerikalı Yongo üreticisi biliyorsunuz Qualcomm var. Qualcomm salı günü bir açıklama yaptı. Vietnam'da bir yapay zeka araştırma geliştirme merkezi kurduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada araştırmacıların akıllı telefonlar, kişisel bilgisayarlar, otomotiv ve IoT uygulamalarında üretken ve ajan yapay zeka çözümleri geliştirmeye odaklandığını belirtti. Şimdi Qualcomm bu hamlesi Vietnam'ın yapay zeka, yarı iletkenler ve dijital dönüşüm stratejileriyle uyumlu olduğunu ve teknoloji transferi, ekosistem işbirliği ve kapasite geliştirmeye odaklanacağını söyledi. Şimdi ben bunu okurken hep içim acıdı. Niye biliyor musun? Biliyorsun OpenAI çok ciddi data center'lar, yatırımlar yapıyor. Bir tane onunla ilgili de aslında notumuz vardı ama
Arap ülkelerine gitti, para topladılar ya karşıda. Evet, evet. Bize bir data center da kurarsınız falan dendi. Aynen. Stargate'in bir parçasını kuracaklar İşte oraya. oraya Bayağı. bir kuruluyor. Çekoslovakya'da bir yere biliyorsun, Çekya'da diyeyim, bir yere kuruluyor. Bulgaristan'da daha önce kuruldu. Bu Google kurdu hem de yani. Bize geldiklerinde o kadar yokuş yapmışlar ki zamanında adamlar artık bize gelmiyorlar. Data center'ın bizim ülkemizde kurulması ne anlama geliyor? Bir kere yüksek hızlı internet altyapısı oraya sağlanacak. Artı o dataya biz de bir şey araştırırken buradaki data center, atıyorum Bolu'daki bir data center'a ulaşmak mı yoksa Çekoslovakya'ya mı ya da Amerika'ya mı ulaşmak? Yani artı 6-7 bin kişi istihdamı sağlanıyor. Orada mühendisler çalışmaya Ar-Ge. başlıyor ve o mühendisler artık bir şeyi yerinde ve dünyanın en iyilerinden öğrenmeye başlıyor. Yarın öbür gün sen bir şey yapacağın zaman da o adamlara diyorsun ki artık gelin. Bizim yerli ve milli diyorlar ya bunlar, hani o taraftan iş yapmanı sağlıyor. Yani biz onlara tam tersine büyük imkanlar sağlamamız gerekirken adamlar Vietnam'ı ihya ediyor. Vietnam bu arada çok ciddi geliri olan bir ülke. Üretim üssü biliyorsun. Çin'den sonra Vietnam'da çok fazla üretim üssü gelişti. Hani her ayakkabısından tut teknolojisine kadar üretiliyor. Vietnam bizi geçer abi. Düşün, bu kadar büyük savaşlar atlatmış, darbeler yemiş ve yoksul bırakılmış bir halk, ambargolar altında yaşanmış uzun yıllar. Ama şu an bizim çok çok ilerimizdeler. Bu da şapkayı çıkar önüne koy demek. O zaman 9 numarayla devam ediyoruz. Osman Akın. Abu Dhabi'de Sam Altman başında duruyor. Cansu da orada şu anda, sıcaktan perişanım diyor. Stargate'in bir parçası olarak bu gitti ya, Trump paraları topladı geldi Aynen. falan. Karşında bunlar da bize bir data center kuralım o zaman, biz de işin Bir parçası zahmet. olan dendi. Büyüklüğünü şöyle okuyayım. Sayısal veriler söz konusu. 5 gigawattlık bir veri merkezi, kampüs aynı zamanda 10 mil karelik bir alanda olacak. Monaco'dan daha büyük. 5 nükleer reaktöre eşdeğer güç tüketecek. Birleşik Arap Emirlikleri, Asya, Avrupa ve Afrika pazarlarına erişim için buradaki konumdan faydalanıyorlar. Yani dedi ya Vietnam diye. Araplar da önümüzde şu anda. Onlar bayağı ilerideler bizden canım. Onu 2-3 haftaları söylüyor. Suudi Arabistan zaten hani devrim yaptı. Rönesans yaşıyor herifler resmen. Evet. Bambaşka boyuta geldiler. Evet, bu enteresan haber. Çin'de üniversite giriş sınavlarında öğrencilerin kopya çekmesi önlemek amacıyla yapay zeka araçları devre dışı bırakıldı. Enteresan olay. Yani Alibaba'nın QN'i, ByteDance'in Dubois'ı, Tencent'in Yunboa'sı ve Moonshot'ı devre dışı kapatıldı o sırada. Çünkü o kadar hayatlarına entegre ki çocukların, dediler ki biz bunu hani baş edemeyiz. Çocuğu yasaklayamıyoruz bari. Bari şalteri Şalteri indirelim. indirelim. Komple 13 milyondan fazla öğrenci bu sınava giriyor ve düşünün, yapay zeka kılıp fişini çekmişler o ara. Çok büyük haber. Bir de hepsini birden yani. Bizim Tabii, bilmediğimiz, yani mesela biz Onların Qwen'i daha biliyoruz. lokalleri de vardır. DeepSeek'i biliyoruz. Kimi ben bakmıştım ama İngilizcesi olmadığı için pek insanlar bilmiyordu. 13 tane falan var. Baidu içine gömülü olan falan. Çin her zaman olduğu gibi yayılarak, ya biri olmasa öteki şeklinde ilerlediği için Tabii, ve ByteDance güzel atak yapacak, yakındır. Not aldık mı bilmiyorum, belki almamış olabiliriz. Takipte kalınız. Her an bir şey gelebilir. Yani komple hepiniz kapatıyorsunuz. Hepinizi bu çatının altına aldık. Bundan sonra buradasınız. Buradan kapatıyorsunuz diyor. Enteresan. Eder yani. Bu 11 enteresan. Diyoruz ya. Hani, Evet. bu sinema endüstrisini vuracak, anlaşacaklar. Daha önce basını vurmuştu. New York Times'ı, şusu busu. OpenAI ile kavgalaştılar. İşte sen benim verimle eğittin falan. Tam size yeni modelleri veririz. Biraz da sipali çıkarız. Anlaşırız falan durumları. Müzik dünyasında vuruyor tabii. Suno en başta olmak üzere ve gidiyor. Bir kapıştılar. İşte Warner, Sony ve Universal. İşte bizim müzik şeylerimiz ne olacak? Satamıyoruz, edemiyoruz vesaire falan da sen üretiyorsun falan. Anlaşalım işte, siz bize kaynakları açın, biz size gelirden pay verelim falan filan diye. Taşlar oturuyor. Müzik Aynen, dünyasında bir da oturacak. orta yolu bulacaklar Orta bir yolu şekilde. bulacaklar. Ya parayı paylaşmak önemli. Bir tek dert o zaten. Hani yoksa hani data gitmiş bitmiş falan önemli değil. Parayı veriyorsan istediğini al. O dönüşümün de farkındalar. Ne kadar Tabii kaçabileceklerini. kaçamazlar Kaçamazsın yani. yani. Yapacakları hiçbir şey yok aslında. İyi niyetli bir şekilde burada orta yolu bulmaya çalışıyorlar ama burada şu gözüküyor. Udio ve Suno'nun artık bu işin kalıcıları olduğu. Evet. Yani müzik endüstrisi Evet. bu ikisinin etrafında dönecektir gibi görünüyor bana. Suno, yani Bence işte Warner'da belki Suno stüdyoları açacak içine.
Böyle artık entegrasyon, iç içe geçmeler falan olacak. Şimdi bu beraber 12 numaraya geldik. ChatGPT 4o 1979'dan kalma bir satranç motoruna yenildi. Bu çok enteresan. Strix mühendisi Robert G.R. Caruso testi 1.19 MHz hızında çalışan bir Atari 2600 emülatörü kullanarak Atari candır ya. ya çok Atari. ne oynadık Ya, be. Atari. Ve ChatGPT'ye tahtanın net bir görüntüsünü verdi. Font standart gösterim kullandı ve işlerini olabildiğince kolaylaştırmaya çalıştı. Yine de zorlandı. Kaleleri ve filleri karıştırdı. Piyon pozisyonlarının izini kaybetti ve önceki hamleleri unuttu. Sonunda pes etti. Bütün bunlar fazla düşünmekten. Abi bazen de düşünmeyeceğiz. Düşün. Biraz daha eyleme geçeceğiz. Şimdi bak 13 tam senin kalemin sende. Mistral yarışı bırakmıyor. Fransız devi diyeyim. Ciddi çünkü bütçesi var. Yani 100 küsur milyar dolar. Sadece Fransız hükümeti verdi. Avrupa Birliği Devlet aynı şekilde. destekli. Avrupa Birliği diyor ki yani sen Mistral olarak tamam devam et ama işte diğer taraflara da veri center'lar koy. Almanya'da olsun vesaire. Kaç? 9 müydü 13 müydü? Bir ciddi büyük bir dağılım söz konusu merkez sayısında. Reasoning'i, akıl yürütme modelini piyasaya sürdüler. Güzel olduğu söyleniyor. Test etmedim. Şundan ötürü test etmedim. Mistral bu tip modellerinin ticari kullanımına izin vermiyor. Akademik olması gerek diyor. Avrupa Birliği'nden kaynaklı bir şey. Regülasyonlardan Regülasyonları kaynaklı çok çok sert. sınırlı, sert. Motor güzel olabilir ama işleyiş mantığı... Grok gibi Çingene değil. Grok canımızdır yani. Yani Mistral de reasoning'e girdi. Büyükler arasına girdi kendince ama... Ama bu da hani böyle şey gibi Sorbonne gibi ne bileyim işte böyle Oxford gibi böyle daha böyle kalıcı ve uzun vadede belli bir çizgide olacak bir yapay zeka şirketi olarak kalacak her zaman. Yok olmaz Mistral. Yok olmaz. Ben de Yani zannetmiyorum yok O olacağını. bence Avrupalıların hatta akademik olarak da danışabildikleri böyle bir bence öyle bir üst pozisyon yaratıyorlar. Hani herkes her şeyi kullansın ama Mistral dediği zaman da doğruluğu tartışılmaz. Claude ben kodda iyiyim deyip de Heh. çok kasmadı. Yani 2 sene sonra sesi anca ekledi falan ama Aynen. makyaj konusuna hiç girmiyor gibi. Gibi ya ben öyle düşünüyorum. Onlar da kalıcılar yani. Ya Onlarda ama bir yani sıkıntı yok. yapabilirliği konusunda ben fena olmadığını düşünüyorum da Doğru. o kısıtlamalar insanı sıkıyor tabii. Ama orta tarafı da tartışmalı ya. Belki de hakikaten Avrupa doğrusunu yapıyor. Çok kontrollü ilerlemesini sağlıyorlar bu işin. Çünkü ben Cansu'yla da konuştuktan sonra hani Avrupa'nın ne kadar daha dikkat ettiğini konuştuk. İşte ama Amerika çok daha serbest bıraktı. Çin zaten saldım çayıra tadında. Avrupa Birliği ne kadar böyle hümanistik, kontrollü, etik falan gitse de diğer ikisi yardırıp geçer yani. Şansları yok. Ama Avrupa'nın İyiler her zaman kaybeder durumu. ama Avrupa'da şöyle bir kültür var. Sömürür. Hani ChatGPT'yi de sömürür. Almanlar ve Google'ı da, İngilizler o konuda iyi. yani Hollandalıları da, Hollandalılar da. İspanyollar. Ya bunlar Sömürgeciliğin tarihini evet, Fransızlar yani doğru. bunlar hiç boş kalmazlar. Yok. Yani onlar kendi içlerinde çok etik olurlar ama dışarıdan alınanlarda Sonra çok da altına dert değil derler. çok politik program yazıyorlar. Sen böyle diyorsun, bu konulara giriyorsun. Abi dünyada yapılmış. Ben hani yapmadılar mı? Yapmadılar mı diyeyim. Yalan mı söylüyoruz burada? Dolayısıyla o yüzden Avrupa'ya hiçbir şey olmaz abi. Onlara bir şey olmaz Onlar diyorsun. kendi kuralları çok net olur. Asil olurlar onlar hep. Ama dışarıdan alınan ve tüketilen şeylerde neden olmasın derler yani. Bu şey gibi daha önceki yıllarda Türkler için de uygulanan bir şey vardı. Fransa'ya, Paris'e gidip de Sorbonne çok parlak tipler okuyor. Diploma verilirken doğudan gelenlere, Türkler de dahil olmak Daha üzere önce anlatmıştım bunu. Bonparlorian diye bir diploma veriliyor. Bonparlorian Doğu için iyi demek. Yani tıp fakültesini bile bitirseniz o bitirdiğiniz diplomayla Paris'te doktorluk yapamıyorsunuz. Doğu için iyi. Git kendi memleketinde ben Sorbonne mezunuyum diye diplomayı da göster. at Az havana. orada çalış. Bu aynen aç ama sizin şeyiniz burada Hala yok. daha var mı peki Yok bu? değil. Çok şey çıktı, büyük kavgalar çıktı falan. Ondan sonra o diplomayı iptal ettiler. Sorbonne mezun İnternetten olan araştırırsanız- arkadaşlar varsa Türkiye'de Yok. kontrol edin siz. Bu yine de. özellikle 1900'lerin başlarında falandı. Bizim Jön Türkler falan çok eğitime gidiyordu. Gelirken Hepsi getirdikleri Doğu'da diplomada iyi. Doğu için iyi. Orada geçerli diye diploma veriliyordu. Bu mantıkla bakılır yani. Belki Mistral'in Afrika'ya dönük şey olabilir, veri merkezleri Asya'ya dönük. Oralarda Grok'tan bile beter çalışabilirler. Yani. Yani olmayacak iş Acımaz. değil. Şu enteresan. Evet. Bunlar düşman zannediyoruz. Ya. OpenAI, Google'a senin serverları biz kiralasak ya falan. Azure'la da işte öyle çalışıyor. Azure'la Grok'un işbirliğine gitme hikayesi. Evet. Meğer de orada çalışıyormuş OpenAI'da. Kimin cebinde diyeceğim ama Abi işte orada da neticede bir Amerikan şeyi var. Birleşimi var.
Yani o, Stargate'e Trump çağırdığında hepsini karşıya dizmişti zaten. tabii. Oturun bakalım şeklinde. Aynen öyle. Dolayısıyla artık Elon'u çağırmamıştı. Belki orada başladı kavga. yok şimdi ama barışacaklar gibi görünüyor. Ben çok pişmanım dedi ya. Abi. Çok üzülmüş Elon. Çünkü Trump daha utanmaz. Pisliği böyle. Trump'ın Ondan ona daha çok bok atabildi. Trump'ın ahlaki düşüklüğü Elon'dan daha aşağıda. Ahlak mı o ne? Yani o seviye neredeyse. Aynen öyle. 3 kaynağın Reuters'e verdiği bilgiye göre OpenAI, Alphabet'in Google Bulut hizmetlerini artan bilgi işlem kapasitesi ihtiyacını karşılamak üzere bünyesine katmayı planlıyor ve bu yapay zeka sektörünün önüne gelen iki rakip arasındaki şaşırtıcı işbirliğine işaret ediyor. Kaynaklardan biri birkaç aydır görüşmekte olan anlaşmanın Mayıs ayında sonuçlandığını ve sonuçlandırıldığını da sözlerine eklemiş. Burada yapay zeka modellerini eğitmek ve dağıtmak için büyük bilgi işlem taleplerini yapay zekadaki rekabet dinamiklerini nasıl yeniden şekillendirdiğinin altını çiziyor. Bu Çin'le de yapılan bir savaş olduğu için aslında. Yani onlar da bir şekilde biz de birleşelim. Bak bu adamlar birlikte ne güzel ekmeklerini götürüyorlar. Bizi de silkeleyip duruyorlar. Dolayısıyla bizim de bir arada olmamız lazıma gelen bir olay diye düşünüyorum ben. Bu arada Apple'da bakıyorsun ChatGPT ile anlaşma yapıyor. İşte, arkadan Gemini'yle de görüşüyor falan. tabii bir çay içiyorlar diyor. Evet. En son orada bırakmıştık San Francisco'da çay içiyorlardı. Yani Apple neyse çok gömdük Apple'ı. Yok ya bak hep söylüyorum. Apple benim önemsediğim bir marka ve inandığım da bir marka. Toparlayacağına hala da inancım sonsuz. Twitter'da Ama çok üzülüyorum şu haline. Twitter'da iOS'un mobildeki eski ekran görüntüsüyle en son versiyonu yan yana birisi koymuş. Steve Jobs hepinizi kovardı yazmış altına. Ha, evet gördüm onu ya. Hepinizi Hakikaten. kovardı yazmış. Enteresan bir durum. O3 Pro geldi, onu sen hemen söyle. O3 Pro bekleniyordu zaten. Reasoning'de üst seviye. O3 bile çok güzeldi. Ama $200 pakete geldi. Team'e geldi falan. Birisi de yazmış çok güçlü, çok yavaş ve çok pahalı diye. Bir sorgu yaptım demiş adam. Yani bir saatte zor cevap verdi ve verdiği cevabı diğerleri de aynı şekilde veriyordu zaten. Ve $80'ımı yaktığımı fark ettim falan demiş. Artık nasıl paket aldıysa. O nasıl şeyse Yani o 3 sıkıntı. konusunda şu anda testlerde birkaç çuvallaması falan da var. Önermiyoruz, geçmeyin ama güçlüymüş hakikaten. Şimdi 17 enteresan bir haber. Yakında hani bu artık tarihimizde bunları çok sık göreceğimiz Bunun bir haber. videosunu koyabiliriz hakikaten. İlk kez bir yapay zeka otonom insansız hava aracı küresel insansız hava aracı yarışında en iyi insan pilotları alt etti. Evet. Delft Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı MEVLAB'in zaferi uluslararası bir yarışmada yapay zeka kontrollü insansız hava aracı için bir ilk oldu. Artık dünya hava kuvvetleri de bu işe girdi. Pilotlar RIP mi? Alet nasıl kaçıyor ama videoda yani çakar şimdi vuracak diyorum duvara ağaca diyorum. Ama vurmuyor. Vurmuyor yani. Çok acayip. Şimdi videoda bizi konuşurken gördünüz. Gerçekten artık savaşlar da bir tuhaf olacak ya. Otonom alet. Çin muhtemelen çok daha benzerini gömmüştür. Vardır yani mutlaka. yapmıştır. O Çin'den gelen enteresan. Hem suyun altına inip gidip hem Evet. yüzeye çıkabilen şey. Nasıl baş edeceksin abi? Bilmiyorum yani. Nereden geldi? Nereden geldi? Sudan gelip bir anda kalkıp bomba patlatıyor, tarıyor seni Tabii falan. tabii. Dostmuş gibi görüp Yani düşmanlık yapıyor. sat kuvvetleri, saslar, maslar tamam canımız falan ama yani o kadar pahalı ki o insanları yetiştirmesi, etmesi. Yıllar zaman alıyor bir de, çok Yani ciddi zaman. çok Bunlar değerli. şimdi düşünsene, alıyorsun, kutusunu açıyorsun, Açıyorsun, suyun yallah. altından gidiyor, çıkıyor, vuruyor Bitti. gidiyor falan. Sağ ol. Her şey bir şey. Evet, 18 sende. Abi Timbaland var, büyük müzisyen, müzik dehası abimiz. Yapay zeka sanatçılar için plak şirketi kuruyor abi. Ne alaka? Ve imzayı da attı. İlk Tata adlı imzayı. ilk sanatçıyla. Ya bu deepfake ya da sanal influencer falan değil. Suno altyapısı kullanıyor. Fakat tabii hani dedik ya Bir müziği bilen sample veriyor yapıp müziği bilen hazırlayıp. birinin kontrolünde yapıldığı zaman aletin Farklı ürettiği sonuçlar. sonucu çok farklı oluyor. Tabii. Yani düşman olmak yerine adam entegre olmayı tercih etmiş. Aynen Timbaland öyle. gibi biri. Bununla demiş hakikaten üretiyor. Araç olarak kullanılır. Üretsin, bakayım, kırptırayım, düzelttireyim falan. Ne kadarı yapay zekanın işi, ne kadarı o adama ait kısmı dedik yani etik tartışmaya giriyor. Bizi artık bu aşamalarda çok ilgilendirmiyor. Hakikaten çok iyi sonuç veriyorsa sanat insanları dalmak zorunda ya bu işe. Uzak Aynen durmak, öyle. kırmak yerine. Şey değil abi, tukaka deyip uzak durup da geri kalacağına, bir şekilde nasıl entegre olacağını, nasıl bununla ilgili birlikte bir şeyler kombinleyeceğini bulmak lazım. OpenAI CEO'su Sam Altman, Bu- hatırlarsanız size şey demişti. Ne olur teşekkür etmeyin bize.
Yapmayın, ona gerek yok. Çok paraya mal Konuya oluyor. gir diyor. Ha, konu ne diyeceksen de, almalı git diyor. Şimdi bununla ilgili bir enteresan bir şey paylaştı. Bir sorgunun ne kadar su kullandığıyla alakalı bir rakamsal veri verdi. Yaklaşık bu kaç binde bir oluyor? Bir çay kaşığının 15'te biri kadar su tüketiyor. Her bir kelime. Search. Aynı anda kaç milyon sorgu ama? Üf, Ya. onu yaptığında da işte ayrıca sorgu başta yaklaşık 0,34 watt saat olan enerji kullanımında paylaştı. Bunlar çok büyük rakamlar tabii. Böyle küçük bir search nedir ki, ben yük olmam ki sana deme. Arkanda 1 milyar adam var, hani hepsi bekliyor sırada bir şey Bekliyor. yazacak diye böyle. Önemli veriler bu. Biliyorsunuz Meta'da geçen hafta bir anlaşma yaptı. 20 Evet. milyar dolarlık Santral hikayesi. santral anlaşması. Nükleer santrallerin sadece işte 20 yıl boyunca bana üretin, ben o enerjiyi alacağım diyor yani. Çok büyük rakamlar. Şimdi benim manzaraya karşı da için hazırladığım haberlere geçiyoruz. Çünkü Çok güzel Cansu haber. Canca ile yaptığım röportajı manzaraya karşı günü yayınlayınca bazı haberlerim tabii ki boşa düştü. Ziyan mı olsaydı dedik. Bunlar güzel hakikaten. Şimdi 2-3 tanesi. İngiltere'de sessiz bir devrim yaşanıyor. Yapay zeka ile evde bakım. Yapay zeka deyince akla genelde Silikon Vadisi ya da büyük teknoloji şirketleri geliyor. Ama İngiltere'nin Dudley gibi sanayileşmiş bölgelerinde yaşlı ve hasta bakımında sessiz bir dönüşüm yaşanıyor. Burada yapay zeka yetersiz kaynaklara rağmen bakım sistemini daha etkili ve insani hale getirmeye yardımcı oluyor. Sera adlı bir şirket var. Teknolojiyle donatılmış bir evde bakım şirketi bu. Bu çalışanların rotalarını optimize eden, ilaç saatlerini takip eden ve hatta personelin işten ayrılma ihtimalini önceden tahmin eden bir yapay zeka sistemi kullanıyor. Bu sistem sayesinde bakım çalışanlarının rotaları en kısa şekilde hesaplanıyor. Hastaların ilaçları zamanında veriliyor. Personel değişimi %20'de azalmış oluyor. Yani aslında bir sürü şey öngörüyor. Bir mutsuzluğu var personelin, onu anlıyorlar. Ya tamam diyorlar, 3 daha atalım sana burada diyor. Daha ayrılmıyor. O yüzden de %20 oranında azalmayı sağlamışlar. Yani bunlar şöyle bir data havuzu var. Avrupa'nın en büyük evde bakım havuzunu yönetiyor Sera. 200 milyardan fazla veri noktasıyla hastaların ihtiyaçlarını tahmin ediyorlar. Bu fiziksel hayatla dijital dünyanın güzel kombinlendiği bir durum. Bu arada Avrupa'da en çok ihtiyaçlardan biri hasta bakıcılar. Hala da mesela Avrupa'ya bir yere yerleşmek istiyorsun. Hasta bakıcıyım dediği zaman tap diye pasaportun elinden düşüyor, kalıyor, seni alıyorlar. O kadar istiyorlar yani. Dolayısıyla önemli bir haber diye düşünüyorum. Onun için yer vermiştim buna da. O zaman yapay zekada bu haftanın sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlarınızla bize katılmayı, fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hype edin. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Bizi az övdüğünüzü görüyorum. Olmuyor böyle. Yeteri kadar övmediğinizi görüyorum. Evet, bakın yazın sıcağında gömleklerimizde sizin için buradayız. Bu sarı saati niye taktım ben ya bu gömleği? Evet, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay Görüşmek bay. üzere. Hoşçakalın.